Merhabalar. Bugünkü konumuz üst göz kapağına yağ enjeksiyonu. Dolguyu daha önce konuşmuştuk. Şimdi de yağ enjeksiyonu hakkında kısaca size bilgi vermeye çalışacağım. Üst göz kapağına yağ enjeksiyonu bir grup hasta tarafından dolguya tercih ediliyor. Öncelikle alerjik reaksiyon riskinin olmaması tabii ki hastaları buna iten sebeplerden bir tanesi. İşlemi nasıl yapıyoruz? Öncelikle yağ alacağımız bölgeyi uyuşturuyoruz. İçine kanamayı azaltan bir sıvı veriyoruz. Karın bölgesi olabilir, sırt olabilir, uyluk içi olabilir. Yağ olan herhangi bir bölgenizi uyuşturuyoruz. Arkasından ince kanüllerle yağı vakumlayarak enjektörlerle dışarıya alıyoruz. Arkasından da bu yağ dokusunu işlemden geçiriyoruz ve daha sonra da göz kapağınıza yaptığımız lokal anesteziyi takiben minik bir delik açarak o bölgede olması gereken bölgeye yağ dokularını veriyoruz. Yağ dokusunu verdikten sonra dolgudan şöyle bir farkı var. Daha kıvamlı, daha yoğun olduğu için bizi biraz yanıltabiliyor. Şöyle mesela dolgu yaptığımda evet bu oldu diyorum ve genellikle de ikinci bir işleme gerek olmuyor. Fakat yağ enjeksiyonunda yağı yapıyoruz fakat bir kere bu yağların hepsi tutmuyor. Bir kısmı eriyerek atılıyor. Dolayısıyla 3 ay sonra baktığımızda yağlar yarı yarıya erimiş olabiliyor. O zaman ikinci bir enjeksiyon gerekebiliyor. Biz bunun için de ne yapıyoruz? Bir miktar yağ dokusunu alıyoruz. Vermemiz gereken miktarı üst göz kapağına veriyoruz. Kalan kısmını ise tüp bebek gibi doku bankamızda -86 derecede saklıyoruz. 3 ay sonra bakıyoruz erimene kadar ihtiyaç var mı? İhtiyaç varsa ikinci bir enjeksiyon yapıyoruz. Genellikle ikinci enjeksiyondan sonra sonuç kalıcı oluyor. Ama gene de elimizde yağ dokusu var. Eğer erirse yıllar içerisinde tekrarlama şansımız oluyor. Şöyle diyenler oluyor, doktor hanım yani ben bunu tekrar yaptırmak istemiyorum. Siz bol bol verin, nasılsa bir kısmı eriyecek. İnanın ben buna korkuyorum. Çünkü bazen de tutacağı tutuyor bu yağ dokularının. Hepsi tutuyor. Bu sefer de göz kapağınızda böyle öbek öbek yağ dokuları inanın çok çirkin durabilir. O yüzden ben gene de temkinli bir şekilde az az verilmesi taraftarıyım. Tabii ki normalden bir pıt fazla verebiliriz ama hani sizin söylediğiniz kadar çok verme şansımız yok. Çünkü göz kapağının üzerindeki o kitle görüntüsü sizi daha mutsuz edecektir. Bütün yüze yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Fakat üst göz kapağına yağ enjeksiyonu yaparken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Aynen dolgu yapar gibi. Çünkü bu yüzün orta kısmı hakikaten çok damarlanan bir bölge. Biz hatta şey diyoruz, patlayacak bir bomba gibi diye tanımlıyorum ben. O yüzden de mutlaka doğru şekilde enjeksiyon yapılması lazım. Büyük damarların içerisine ya da işte o göz çevresindeki damarların içerisine yağ dokusunu kaçırmadan enjeksiyon yapılması lazım. Hyaluronik asitte çok fazla olmuyor ödem vesaire ama yağ enjeksiyonunda biraz daha fazla ödem oluyor. Ödemin oturması vesairesi birkaç haftayı bulabiliyor. Farklılıkları bunlar. Güzel tarafı da tabii ki bu yağ dokusu ile göz kapaklarınızı doldurduktan sonra uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Tekrar her sene dolgu yaptırmaya gerek olmuyor. 2-3 enjeksiyondan sonra sonuç kalıcı oluyor. Üst göz kapağına yağ enjeksiyonu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak isterseniz kliniğimizi arayabilirsiniz. WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. YouTube'daki videolarımızı izleyebilirsiniz ve bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.